Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu, acaba uzun süreli testosteron tedavisi alan erkeklerde prostat kanseri gelişme ihtimali almayanlara göre daha mı fazladır, daha mı azdır? Prostat büyümesiyle ilgili şikayet gelişme ihtimali daha mı fazladır, daha mı azdır? Bununla ilgili kısa bir video sonumuz olacak. Halihazırda anabolizan steroid kullanımı günümüzde artıyor. İnsanlar 10 yıllarca anabolizan steroid kullanıyorlar. Ya da belli bir yaştan sonra yaşlanmaya bağlı testosteron üretiminde vücutta bir azalma oluyor. O zaman hastaların testosteron replasman tedavisi dediğimiz TRT tedavisine geçiyoruz ve hastalar genel sağlık, genel refah açısından daha fazla fayda görmeye başlıyor. Sadece konu cinsellik ya da ereksiyon, libido değil. Hastanın kemik sağlığı, hastanın damar sağlığı için testosteron tedavisi de oldukça önemli. Biz bu hastalarda testosteron tedavisi verdiğimiz zaman acaba bu hastaların prostat büyümesiyle ilgili ya da prostat kanseriyle ilgili durumları ne oluyor? Bu konuyla ilgili geçen sene oldukça kanıt derecesi yüksek yeni bir çalışma yapıldı. Çalışmanın özelliği, testosteron bir gruba verildi, diğer gruba verilmedi. Sahte testosteron verildi. 2500 hasta her iki kolda 2 yıl boyunca takip edildi. Oldukça hasta sayısı iyi. Takip süresi de fena değil. Çıkan sonuçlara baktığımız zaman her iki grupta yaklaşık %1 civarında prostat kanseri tespit edildi. Yani testosteron tedavisi alanla almayan arasında herhangi bir fark tespit edilmedi. Biz tabii ki testosteron tedavisinin prostat kanseri geliştirmediğini biliyoruz. Ama bizim korktuğumuz konu, hastada gizli, selim bir prostat kanseri varsa, prostatın içerisinde gizlenmiş, sessizce orada yaşayan bir prostat kanseri dokusu varsa, biz testosteron tedavisi verdiğimiz zaman bunu alevlendirip hareketlendirebiliyoruz. Hastanın kan değerlerinde değişiklik olmaya başlayabiliyor. Biz hastaya selim bir prostat kanseri için, hastanın hayatında hiçbir değişiklik yapmayacak bir prostat kanseri için gereksiz bir biyopsi yapmak zorunda kalabiliyoruz PSA yükseldiği için. Bu da hastanın keyfini kaçırabiliyor. Bizim buradaki aslında derdimiz, sıkıntımız bu. Onun dışında hastalarda testosteron tedavisinin bu çalışma için prostat büyümesiyle ilgili ya da prostat kanseriyle ilgili testosteron tedavisi alan ve almayan hasta grupları arasında fark olmadığı gösterilmesi böyle büyük bir çalışma için bizim için önemli bir veri. Ki bu hastalar belli bir yaşın üstünde hastalar. Yani 40 yaşın üstünde hastalar bu hastalar. Çünkü bu çalışmanın özelliği aynı zamanda kalp hastaları testosteron kullanırsa acaba kalple ilgili, kardiyak hastalıklarla ilgili sıkıntı çeker mi? Aslında çalışmanın amacı bu. Büyük bir çalışma. Çünkü FDA testosteron ve kalp sağlığı üzerine daha çok araştırma yapılmasını istedi. Bu konuyla ilgili verilerin daha da arttırılmasını istedi. Bu konuda testosteron kalp sağlığıyla ilgili de bir sorun çıkartmayacağını, bir problem çıkartmayacağını gösteren veriler elde edildi. Çünkü hastalar uzun süre testosteron kullanınca belli bir süre sonra acaba kalple ilgili sıkıntı çeker miyim testosteron kullandığım için, ya da prostat kanseri ya da prostat büyümesiyle ilgili sıkıntılar çeker miyim diye düşünmeye başlıyor. Ama bu çalışmanın verileri büyük bir çalışma. Bu çalışmanın verilerinde kardiyak açıdan, prostat büyümesi açısından ve prostat kanseri açısından herhangi bir fark olmayacağını bize gösterdi. Genel olarak bu şekilde testosteron tedavisi ve prostat büyümesiyle ilgili durum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.